Koçları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün mekanda Recep Bey'i ağırlıyoruz. Nasılsınız Recep Bey? Çok mersi Münevver Hanım. Sizlerle olmak üzere davetiniz için sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün bize umursamazlık 5.0 anlatacaksınız. Hatta sunum falan hazırlamışsınız. Çok güzel. Ama kısaca kendinizi tanıtmak isterseniz oradan başlayalım. Tabii ki Münevver Hanım. Aslında ben Adanalıyım, Ceyhanlıyım. İzmir'de yaşıyorum 94 yılından bu yana. O günden bu yana da depo lojistik süreçleriyle alakalı çalışmalarımı sürdürüyorum. Loji TV isminde bir televizyonum var, dijital bir televizyon. Tamamen lojistik sektörüne hizmet ediyor. Burada sektör öncülerini davet ediyoruz, sektörün sesi olmaya çalışıyoruz. Saha Lojistik isminde bir firmada da iş geliştirme ve pazarlama direktörü olarak çalışıyorum. Hedefimiz, aşkımız, sevdamız lojistik. İstiyoruz ki ülke gelişmesi için ülkenin üretmesi, sonra ürettiklerini sevk etmesi gerekiyor. Herkesin baktığı yerde biz farklı bakıyoruz. Teldeki cambaz yerine aşağıdan ne geçiyor diye bakıyoruz. Gençlerden şikayet etmek yerine onların yanında duruyoruz. Hiçbir zaman önlerinde ya da arkalarında olmuyoruz. Biraz farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kısaca kendimi ifade edecek olursam lojistik sevdalısı, ülkeye gönül veren, Atatürk'ün yolunda giden bir birey diyebiliriz. Harikasınız. Ben de gördüm, gerçekten bayağı büyük bir kanal. Dijital kanal ama çok güzel yayınlarınız var. Biraz alanımın dışında olduğu için çok izleyemiyorum. Yalan söylemeyeyim programları. Ama sektöre çok büyük hizmet ettiği ortada, yani takipçi sayısıyla da bu gözleniyor zaten. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Umarım biz de sizin gibi büyüme imkanı buluruz kendi alanımızda. Çok sağ olun Münevver Hanım. Bu konuda hiç gocunacak bir durum yok. Ben bazen dönem dönem söylüyorum. 2 tane evladım var. Tabii kızımızı evlendirdik, oğlumuz üniversiteyi bitirdi. Beni bazen eşim bile izlemiyor, bazen de hiç izlemiyor. Zorlarsam arada bir izliyor. Benimle birlikte çocuklarım da beni izlemiyor. Çünkü bu tamamen niş bir alan, lojistikle alakalı. İhtiyacı olanı izleyebileceği bir alan. Evet, yani o da tamamen bir sevdayla alakalı. Harikasınız. Peki şimdi bu umursamazlık 5.0 dediğiniz konu hakkında ne demek istiyorsunuz? Yani onu sunumla mı anlatmak istersiniz, yoksa kısaca bir orada ne kastediyorsunuz söylemek ister misiniz? Tabii ki aslında umursamazlık 5.0'ın 2 noktasını anlatacağız. Bir girizgahta çok umursamaz olduğumuzu, sonrasında da Z kuşağıyla, ya daha doğrusu yeni kuşaklarla birlikte bizim yaşımızdaki insanların bu tarafa doğru evrilmesini, hani her iki kuşakta ya da 3-4 kuşakta onlar bizi anlamıyor modelini iyi taraflarını alacağız. Sunumla anlatırsam daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Tabii ki aslında umursamazlık 5.0 insan teknoloji 4.0'dan geliyor. Bu bir toplantıdaydı yıllar önce. İşte hep anlatıyoruz, hep istiyoruz ama istediklerimiz bazen doğruyu bulmuyor. Ben de o zaman bir umursamazlık 5.0 anlatmıştım. Çok da ilgi çekmişti. O günden bugüne benim hep yaptığım sunumların, ben bir tane sunum yapar yıllarca anlatmam. Her sunumu bazı mutlaka ki klişeleşmiş resimler ve ona benzer şeyler vardır ama her sunum, her aktarım kendine özeldir. Bu da sizin için yapılan bir sunumdur açıkçası. Teşekkür ederim. Sanıyorum ekran geldi. Evet, geldi. Şimdi gördüğünüz gibi aslında hepimizin çocukluğundan hayal ettiği, özlediği güzel bir ekran. Hayata tutkuyu geri kazanmak diye addediyorum ben bunu. 5.0 kelimesini de aktardıkça göreceksiniz. Aslında bizlerin yetiştiği dönemde şu kare ne kadar çok önemliydi. Bugün bu kareyi ne kadar çok kaybettik. Evet. Köydeki dere geldi aklıma. Evet. Modern çağın en gelişmiş bulaşıcı hastalığına halk olarak, toplum olarak, aslında dünya olarak biz umursamazlık diyoruz. Adım adım geçtiğimde hem vakti efektif kullanalım diye her gün haberlerde görüyoruz. En son şu haber dediğimizde gündem o kadar çok hızlı değişiyor ki Münevver Hanım. Bu karede gördüğünüzde cep telefonları hayatımıza girdiğinden bu yana işte vatandaş boğuluyor ama biz fotoğraf çekiyoruz. Geçen bayağı oluyor, Adana'da vardı. Derede herkes fotoğraf çekiyor. O Seyhan Nehri'nde vatandaşı kurtarmıyorlar. Böyle onlarca fotoğraf var. Trafik kazası oluyor. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar ve anlık story paylaşıyorlar. Hatta dönem dönem altlarına yazıyoruz hep birlikte. Ya keşke o elindeki telefonu bıraksaydın, insanları kurtarsaydın. O kareden çok daha önemli diyoruz açıkçası.
İşte umursamazlığımızın bir karesi daha. Dikkat diyor, çökme tehlikesi var. Ama aşağısında beyefendiler çay kahve içiyorlar. Yani onlar için hiç umurlarında değil. Biliyorsunuz bir kurbağa sendromu var. Onunla buraya kadar gelmiş olayım. Birçok dediğim gibi slaytların hepsini ben dönem dönem Hı hı. alanlara göre şey yapıyorum. Bu da çok sevdiğim aslında bir slayt. Hacı diyor su biraz ısındı herhalde diyor kurbağa sendromunda. Yok be oğlum diyor gayet suyu dalgana bak sen diyor. Server başladı hadi bakalım diyor. Hakikaten de ülkemizin gerçekleri bunlar. Kurbağa sendromunu da biliyorsunuz Evet, zaten. evet. Şimdi Münevver Hanımcığım aslında umursamazlık hayata olan ilgi ve tutkunun kaybedildiği, Hı hı. motivasyonun azaldığı bir durumu ifade ediyor umursamazlığı bana sorduğunuzda. Ancak umursamazlık 5.0 ben yeni bir çağı temsil ettiğini söylüyorum. Umursamazlık 5.0'la birlikte artık yeni çağa geçtik. İlerleyen bölümlerde ne demek istediğimi artısıyla eksiğiyle anlatmış olacağım. Hı hı. Hayata geri dönüşümün ve tutkunun canlandığı bir dönemi gelin bu paradigmayı biraz açarak size anlatayım dedim. Şimdi umursamazlık nedir? Umursamazlık modern çağın en belirgin sorunlarından bir tanesidir. Bunu hep birlikte yaşıyoruz aslında. Yolda görüyoruz, iş yerlerinde görüyoruz, evde görüyoruz. Şimdi bizim gençliğimizde su hayatımızda, ülkemizde en çok bol olan şeyken Hı hı. bugün bir yudum suya muhtaç kalabilecek durumdayız. Ama banyolarımızda, e, dışarılarda, araba yıkarken, halı yıkarken, iş yerlerinde hala harıl harıl o suları kullandığımızı görüyorsunuz. Doğru. Ancak bir şeyi kaybettiğimizde anlıyoruz aslında. İşte evlerimizde o lambaların, iş yerlerimizde o lambaların yandığını görüyoruz. İşte sokaklara insanların sigara attığını, izmaritler attığını, ellerindeki çöpü attığını görüyoruz. Bunların tamamı aslında bir kültür ve umursamazlıkla birleşen bir kültür. Hı hı. Dönem dönem dost sohbeti tadında anlatacağım bunların hepsini. Hı hı. Ben İzmir'de yaşıyorum demiştim. İstanbul'a çok sık geliyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok lüks bir arabada iki genç gidiyorlar. Genç sigarasını aldı, paketini de yere attı. Ben aracı kullanmıyordum. Ona yaklaşınca kırmızı ışık vardı. Camı açtım. Arkadaşların da eli dışarıdaydı. Dedim ki koçum be dedim sana dedim hiç yakışmadı o hareket dedim. Genç bir pırıl pırıl bir kardeşimiz diyelim. Böyle garip garip bana baktı. Efendim abi dedi. Dedim canım kardeşim o az önceki attığım paket hiç sana yakışmadı dedim. Haklısın abi özür dilerim dedi. Yanımdaki dostum dedi ki abi adam inse üstümüze yürüse ne olacak? Bir şey olmaz dedim en fazla iki tokat yeriz bir yumruk yeriz. Hayatımıza bakarız dedim. Hayat bu hale geldi. Umursamaz hale geldi. Yani boş ver hale geldi. Devamında insanların teknoloji, iş stresi, hızlı yaşam temposu öyle değil mi? Bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Aslında teknoloji o kadar güzel ki şu an siz ülkemin dışındasınız. Teknolojiyle aynı ekranda buluşabiliyoruz. Evet. Şimdi bunlarla boğuşurken tutkularını ve ilgilerini kaybetmeye başlıyor insanlar Münevver Hanımcığım. İşte bu Doğru. durumda ruh sağlığını, yaratıcılığı, kişisel gelişim üzerindeki olumsuzlukları etkiliyor. Yani bizler eskiden çok daha yaratıcı insanlardık, çok daha üretici insanlardık. Hı hı. Şimdi kimi dinleseniz 24 saat yetmiyor diyor. Yine bir anekdot geçeyim. Geçtiğimiz gün işte lojistikçilerin bir günüydü. Ben sevmiyorum böyle günleri ama o gün İstanbul'daydım. Ben Kız Kulesi'nin oraya gittik, masaya açtık. Lojistikçilerin günü olmaz. Lojistikçiler her yerde lojistikçi dedim. Kız Kulesi'nin karşısına masamı attım, bilgisayarımı koydum, drone'u kaldırdım, Kız Kulesi'ni falan çektim. Tabii bu halimle arkadaşlar demişler ki abi işte devlet bakanları gider göstermelik Fokru'ya biner ya onun gibi bürokratlar gibi olmuşsun demişler. Dedim ki benim normal hayatım bu. Yapacak bir şey yok dedi. Velhasıl Kız Kulesi'nin orada kahvaltımızı da yaptık. Drone'umuzu da uçurduk. Çekimimizi de yaptık. Hı hı. İşimizi de aldık. Yani öyle bir hale geldik ki artık her şey insanlara garip geliyor. Ama inanın çok sıradan. Yani bizim yaptıklarımız çok sıradan. Ve biz bir yere yetişmek için bunları koşturuyoruz. O gün biz 6'da kalkmıştık. İşte 5.30'da kalkmıştık. Münevver Hanım saat 11.30'da bir toplantımız vardı. Saat 11.30 olmadı. İstanbul'da hiç trafik yok sabah 6'da. Ha, ne güzel. A noktasından B noktasına 20 dakikada gittik. Normalde 3 saatte gidiyoruz. Öyle düşünün yani Hı hı. dedim ki
Demek ki aslında zamanı doğru kullanmak, efektif kullanmak lazım. Yoksa zamansız size de 24 saat, bana da 24 saat. Doğru. İstediğiniz kadar zengin olun. Zaman 25 saat yapma şansınız yok. Hı hı. Benim gençlere anlattığım, diyorum ki lojistik bisiklet sürmeye benzer. Durursanız düşersiniz sevgili gençler. Hayatı 25 saat yaşama eforunuz varsa gelin diyorum. Bu çok uzun bir kelime. Diyorlar ki o nasıl oluyor? Diyorum ki 24 saatten kırpıp kendinize 1 saat gelişiminize ayıracaksınız. Hayat Recep Bey, aslında burada bir araya girebilir miyim izninizle? lütfen hayat 25 saat yaşanabiliyor. Buyurun lütfen. Şimdi siz demiştiniz ya, yanımdaki arkadaşım beni uyardı ya, şimdi işte gelse bize bir şey yapsa ne olur? Mesela evet, birçoklarının içinde bu korku var artık. O yüzden de umursamaz gibi oluyorlar aslında içten içe sinir oldukları şeyleri. Orayı çok anlayabiliyorum aslında. Ama yine de ona rağmen cesaret gösterebiliyor olmak lazım. Ama kaçmaya hazır bir şekilde diyorum ben. Tokat yemeyelim. Münevver Hanımcığım şöyle, biz hepimiz bir engelli adayıyız aslında. Hı hı. Ben bulunduğum, yaşadığım durakta çok yakınımda bir engelli dostum var. Birkaç engelli dostum var o bölgede. Eğer otobüs durağının içerisinde, çünkü o dostlarım otobüs kullanıyorlar, otobüs durağının içinde yakınlarına eğer bir araç park ettiyse mutlaka arıyorum, ricacı oluyorum, trafik polisini çağırıyorum. O araç ne kadar samimiyetle söylüyorum, oradan çıkmıyorum. Bazen çok kelimeler duyabiliyorum dostlarımdan. Ya bu devirde bak haberleri de gösteriyorlar. Senin başka derdin yok mu? Bırak uğraşma. Kelime doğru olmayabilir ama sen yanmazsan ben yanmazsam karanlıklar nasıl Doğru çıkar aydınlığa söylüyorsun. kısmında. Biz zaten bu umursamazlık hayatımızın içerisine girdikçe bu hale geldik. Bizim mutlak suretle burayı yakalıyor olmamız ve hepimizin aynı medeni cesareti göstermesi gerekiyor diye Aynen. düşünüyorum. Çok güzel bir Yok, noktanın altını çiziyorsunuz. evet yani yoksa evet ya bana dokunmasın, bakın bana dokunmasın dediğiniz mutlaka bir gün gelip size dokunuyor. Aynen öyle oluyor Toplumu gerçekten. güzelleştirmezsek, toplumu eğitmezsek, toplumu zenginleştirmezsek, alım gücünü yükseltmezsek, siz çocuğunuzu fanus içinde yetiştirmiş olsanız da istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz koleje çocuğunuzu gönderin. Günün sonunda o çocuğunuz mutlaka o şehrin kalabalık ilçesine gidecek. Evet. O yollardan İstanbul'da, geçecek. aynen öyle, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da fark etmeksizin ve o çocuğunuz, biz hep çocukları aslında bazen cam fanuslarda büyütüyoruz, koruyoruz. Aslında çocuklarımız öyle değil midir? Hani diyoruz ki ya adamlar sokakta geziyorlar, ayaklarında ayakkabı yok, hiç hastalanmıyorlar. Bizimkileri pamuk gibi büyütüyoruz, yine hastalanıyorlar. Aslında Evet. bağışıklıkla alakalı bu Münevver Hanımcığım. Hani Evet. umursamazlığın içinde olanlar bunlar aslında. Onun için anlatıyorum bir yandan da. Tanımına da gelince yine sohbet ediyoruz. İstediğin Bir zaman ne dakika, bir olur? cümlenizin altını daha çizeceğim tanıma geçmeden. Çünkü Buyurun orası çok lütfen. kıymetli. İnsanlar tekrar kulak kabarsın istiyorum o noktaya. Dediniz ki Kız Kulesi'ne, oraya gittiğimizde aslında bir gün için toplanmaya gitmiştik. Ve ben aynı zamanda işte drone'umu da kaldırıp, programımı da çekip, bir taraftan işimi de yapıp, sohbetimi de yapıp, gezmemi, tozmamı da yapıp geldim. Burası da çok önemli aslında, dediğiniz gibi o 24 saati değerlendirme konusunda. Multidisipliner bir yapı ile birlikte birçok işi bir arada yapabiliyor olmak çok kıymetli. O yüzden bunu da altını çizeyim istedim sohbetin içinde. Buyurun, size bırakıyorum. Harikasınız. Bazen tanıma geçmeden küçük bir detay daha vereceğim. Şimdi siz de aynı noktalardasınız. Bazen dostların hepsine selam olsun burada. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben gönül işi yapıyorum Loji TV'nin içerisinde. Şimdi bazen arıyorum, 20 gün sonra randevulaşıyoruz böyle. Münevver Hanım, ülkenin gerçeğinde 5 dakika sonrayı planlayamıyorsunuz. Bazen şimdi telefonla konuşuyorsunuz dostlarla. 20 dakika diyorum ki programa katılacak mısın? Recep'ciğim inan çok doluyum diyor. Mutlaka diyor katılacağım. Diyorum ki zaten 20 dakikadır konuşuyoruz. Program Evet, 15 evet. dakika. Yani baştan başlasaydık program bitmişti diyorum. Hadi Evet. ya o kadar oldu mu diyor. Ben zaten konuşmayı çok seviyorum. Dokunmayı çok seviyorum. İstiyorum ki paylaşım olsun. Hayatı ciddiye alalım da bu kadar da çok ciddiye almayalım diyorum. Hemen Doğru. tanıma geçiyorum. İstediğim gibi, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kesin. Şimdi Tamam. tanımı, sürekli bir enerji eksikliği ve motivasyon kaybınız varsa, ilgi alanlarınızdan uzaklaşıyorsanız ve boş vakitlerinizi monoton geçiriyorsanız, kendinizi aslında en önemli nokta burası, değersiz hissediyorsanız aslında bu umursamazlık 5.0'ın içerisine düşmüşsünüzdür diye değerlendirelim bunu. Şimdi umursamazlık 5.0'ı
tanımak aslında kişinin hayatında değişim yapması için ilk adım. Öncelikle öyle değil mi? Hasta olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Yani Doğru. hasta olduğunuzu kabul etmediğiniz müddetçe asla kabul etmezsiniz. Hani günde 3 paket sigara içersiniz, yok ya ben tiryaki değilim dersiniz. Önce tiryaki olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Ki ona göre Buradaki çözüm konuda yönleri oluşturmak gerekiyor. tabii kesinlikle ilk adım aslında bu değişim. Şimdi nasıl anlaşılıyor kısmında kendine yönelmeli ve farkındalık geliştirmelisin. Yani bunu nasıl aşarsınız aslında? Umursamazlık 5.0'ı nasıl aşabilirsiniz? Bir yönler vermeniz lazım. Kendinizi yönelmeli ve farkındalık geliştirmesiniz. Az önce söylediğim gibi öncelikle bunu bir kabul etmelisiniz. Kişisel hedefleriniz belirlenmeli ve tutkularını yeniden keşfetmelisiniz. Şimdi yine herkesin tutkusu farklı değil midir? Kimisi balık tutmaktan, kimisi tavla oynamaktan, kimisi insanlara yardım etmekten. Herkesin tutkusu başkadır. Birçok noktada ortak noktanız olabilir ama tutku çok farklı bir kavramdır. Tutku için saatlerce konuşabiliriz ve günlerce yazılmış kitaplar var. Az önce anlattığımız zaman yönetimi ve öncelikleri belirleme var aslında. Şimdi biz zaman yönetimini beceremiyoruz. Yani toplumdan bahsediyorum ve önceliklendirme becerilerimizi geliştiremiyoruz. Ve bunların tamamında da bunları başaramadığımızda, yönetemediğimizde aslında stres yönetimi ve rahatlama kısmında stresi yönetemediğimizde bu çıkıyor. Bunun için de stresi yönetmelisiniz ve kendinizi, vücudunuzu rahatlatma tekniklerinizi uygulamalısınız. Bu kişilere göre değişiyor. Kimisi 5 dakika kahve içer, kimisi biriyle konuşur. Ya bunların çok gelişmiş eğitimcileri var. Malum sektörde şöyle bir durum var. E, Ben asla bir danışman olmadım bugüne kadar. Hep üçüncü göz oldum. Hep anlattıklarım, asla bir hoca olmadım. Bilgi paylaşmaklarım oldum. Yoksa üniversitelerde ve buna benzer birçok yere gidip onlara göre ders, eğitim veriyoruz ama bize göre ben hayatı paylaşıyorum, bilgiyi paylaşıyorum. Burada da stres yönetimi ve rahatlama teknikleri aslında kişilere göre ve uzmanlıklara göre değişiyor. Ben biraz hiper olduğum için hızlı konuşuyorum, hızlı geçiyorum. Lütfen Sorun yok. Ben kesmem gereken yerde keseceğim. süper. Şimdi yenmek için önce bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Küçük adımlarla büyük değişimler aslında yapmak mümkün. Hiçbir zaman asansör bile olsa işte X kata kadar bir kere de çıkmıyor. Yani merdivenleri yürümemiz lazım aslında. Küçük küçük adımlarla başlamamız lazım. Pazartesi spora başlıyorum demekle pazartesi spora başlanmıyor. İşte pazartesi kendimi değiştireceğim demekle pazartesi kendinizi değiştiremiyorsunuz. O yüzden böyle küçük küçük tutturabileceğiniz, uygulayabileceğiniz hedeflerle aslında büyük değişimler yapmak gerekiyor. Destek sistemi oluşturmak ve ilham verici kaynaklardan yararlanmak çok önemli. Bugün küçük küçük böyle videolar izliyorum ben. Herkeste olduğu gibi ama hani önemli videolar istiyorum. Çok kıymetli Doğan Cüceloğlu'nun bugün bir videosuna denk geldim. Diyor ki böyle kısadan geçeyim. Doktorasını verecek. Hoca geliyor, soruları açıyor. 16 kişi var sınıfta. Diyor ki işte sorular anlamadığınız bir şey varsa sorun anlatayım. Soruları anlatıyor. Sonra odasına geçiyor. Diyor ki ben diyor gidiyorum X odadayım. Siz diyor bittiğinde sınavınız bittiğinde getirin kağıtları teslim edin diyor. Çok garibine gidiyor. Çünkü Türkiye'den gitmiş. Çok garibine gidiyor. İşte sınav bittikten sonra yakın dostuna anlatıyor bunu. Bir de şiveyle, bizim şivemizle anlatıyor. Adana şivesiyle anlatıyor. Ya diyor, nasıl olur? Diyor işte karşıdaki dostu sen diyor sınav olduğunu bilmiyor muydun? Biliyordum. Diyor niye şaşırdın? Diyor verdi kağıtları gitti diyor. Ya biz diyor kendi kendimize kaldık diyor. Ben herkese baktım diyor. Herkes çalışıyor mecbur ben de çalıştım diyor. Yani kimse kopya çekmedi. O da diyor ki ya Doğan diyor yani sen doktora veriyorsun. Bunun içinde başında birinin durması gerekmeyecek herhalde diyor. Yani profesör olacaksın diyor tamam mı? İşte topluma oturmuş bu. Topluma, kültüre Ruha oturunca işlemiş. evet topluma oturunca çok farklı. Bunlardan inanılmaz zevkler alıyorum. Oradan kendime böyle altını 3 kere çizdiğim, okuduğum kitaplarda altını 3 kere çizdiğim, izlediğim filmlerde biraz algıda seçicilik yapıyorum. İşte mesleğin icabı bir videoyu görürken, bir şey izlerken anında
herkesin baktığı yerde farklı görebiliyorum naçizane. Herkes suya bakarken su görebiliyor ama ben suyun içinde başka bir şey görebiliyorum. Hemen Evet. onun videosunu çekip paylaşıyorum. Farkındalık yapmaya çalışıyorum. Hı İşte hı. bunların hepsi küçük adımlarla geliyor. Çok küçücük yine bir anekdot. Geçen bir CV muhabbetimiz var. CV konuşuyoruz gençlerle. Hı hı. Bir dostum, bir kardeşim dedi ki abi çok kuvvetli bir CV'm var. Çok güzel bir CV'm var. O biraz daha şey kullandı, argo kullandı. Bu CV'den ben de istiyorum dedi. Dedim ki 30 yılımı verdim. Sen 5 yılda sahip olabilirsin. Doğru. İşte bunların hepsi şey. Hani ya işte bu adam nasıl gördü? Benim için değil, Münevver Hanım için de aynı şey geçerli. Bu arada ismi değiştirmiştim ama yine Loji Campus kalmış. Loji Campus de bizim az önceki anlattığım öğrencilerin, içerisinde öğrencilerin olduğu, orada eğitimlerin verildiği ve gençlerin orada e, hiç para ödemeden sıkı sıkı Hı. eğitim aldıkları, gönül birliği Harika. yaptığımız bir yer. Hı. Sevgili Cihan yönetiyor orayı. Cihan Köse'ye de Max Loka'da buradan selam olsun diyelim. Hı hı. Her Ee, gün kendinizi, buyurun lütfen. Siz şimdi bir önceki slaytta şeyden bahsetmiştiniz. Hani zaman yönetimi ve onunla beraber stres yönetimi de. Aslında ben de işte kendi travmasından iyileşmiş bir insan olarak bu minik bir adım dediğiniz kısım benim için de çok kıymetli. Çünkü benim de kitabımın ismi Minik Bir Adım. Ve orada da kendi iyileşme yolculuğumu anlatırken göze görünmeyecek kadar küçük adımların ne kadar kıymetli, yani long term'de ne kadar sizi büyük bir sıçrama yarattığını e, görüyor oluyorsunuz. Ama bunun için önce ona bir inanıyor olmanız gerekiyor. Yerinizde durmamanız gerekiyor. Umutsuzluk, umursamazlık gerçekten kötü. E, Dediğim gibi çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bunu görebilmek için de göz, ilham alabilmek ve önceliklerinizi belirleme kısmı da çok kıymetli. Çünkü zaman her şeyi, mesela bütün kitapları okuyabileceğimiz kadar bir zamanımız yok. Ama kitapların çok önemli öz süzgeçlerden geçmişti. Çok kıymetli cümleleri olabilir. Ya da hayatında biri neyi nasıl başarmış onu kendinize ideal, idol alıp onu kopyalayabilirsiniz. Çünkü öncesinde kopya yaptığınız şeyler sonra hayatınızda gerçeğiniz olmaya başlıyor. Önce işte hep diyoruz ya fake it sonra make it kısmı, gerçekten orası da çok kıymetli. Bu arada ben de söyleyeyim. Bir de böyle kampüsleriniz varsa gelip oralarda öğrencilere motivasyon konuşmaları ya da dediğiniz gibi kendi hayatımızdan süzdüklerimizi de anlatmak isterim. Burada onu da söyleyeyim. Her zaman bekleriz. Hı hı. Kitaplar dediğiniz için yine küçük bir anekdot geçiyorum. Her zaman benim çok kullandığım bir kelime vardır. Kitaplarınızın olması, dünya dolusu bir kitaplığınızın olması sizi bilgi sahibi yapmazken bir uçağınızın olması sizi gökyüzü sahibi yapmaz derim ben her zaman. Doğru. Gökyüzüne sahip olmak için ilginç bir yürek ve vakit gerekiyor. O kitaplıkta da o kitapların tek tek dokunulması, hissedilmesi, okunması, altının çizilmesi, Hı defalarca burada yazar ne demiş anlamında o hı. kelimelerin yutulması gerekiyor, işlenmesi gerekiyor açıkçası. Hı hı. Çünkü yazı bazen çok soğuk bir dil olabiliyor. Yazım dili özellikle maillerde, bunu yine ilerleyen zamanlarda farklı programlarda konuşuruz. Hı hı. Ben gittiğim şirketlerde yönetimde olursam mümkün olduğu kadar hep mail tarafını kaldırıyorum. Mail olunca kurumsallaştık zanneden firmalar aslında maille Hı hı. maalesef ötekileşiyorlar. Mesafe Mail, koyuyorlar. Ben de hiç evet, evet, hoşlanmıyorum. ötekileşiyorlar. Yani mail evet çok önemli kurumsallaşmak için. Fakat yan masaya da mail atıp 3 gün bekleyip ya kardeşim ben mail attım baksaydın demek ne kadar kurumsallık. İşte bu da umursamazlığın bir tık içerisinde aslında. Evet. Tam noktanın devamında da her gün kendinizi bir adım ileriye taşımanın önemini unutmayın diyoruz. Az önce işte küçük adımlarla bir adım bir adım. Bugün 365 gün eğer Allah ömür verirse bir yılın içerisinde bir bakıyorsunuz Ocak olmuş, Mart olmuş, Çarşamba olmuş, Cuma olmuş ve yıl geçmiş. Doğru. Aslında her gün bir kelime öğrenseniz, her gün küçücük bir iyilik yapsanız kendinize 365 günün sonunda inanılmaz yerlerdesiniz. Ben tekrar söylüyorum. Rabbimin insanlığa, insanoğluna kelimem ne olur yanlış anlaşılmasın. Hı hı. En adil davrandığı nokta 24 saat. Paranız da olsa 24 saatiniz var.
Paranız olmasa da 24 saatiniz var. Önemli olan 24 saati nasıl kullandığınız. Doğru. Şimdi devam ediyorum müsaadenizle. Çok pardon. Umursamazlık hayatımızda zaman zaman kaçamak yaptığımız bir duygu olabilir. Ancak unutmayın, umursamazlık 5-0 çağın adım atmış durumdayız. Yani 5-0 çağına girdik. Bir kere bunu benim söylemimle herkes cebine koysun. Neden? Umursamazlık zaten hayatımızdaydı da biraz ilerleyen süreçlerde, şimdi anlatacağım, biraz daha hızlanayım. Yeni kuşaklarla birlikte umursamazlık 5-0 tamamen meşru bir ruh haline dönüştü aslında. Zamanımızın ve enerjimizin en değerli kaynaklar olduğunu anlamış durumdayız. Bunu kimle öğrendik? Yeni nesille öğrendik. Çünkü bizim zamanımızda teknoloji bu kadar ileride değildi, oydu buydu. Şimdi genç kuşaktan şikayet ediyoruz. Kimse işte o rahat ortamından çıkmak istemiyor. İşte o kadar çalışmak istemiyor vesaire vesaire. Benim mesai saatim var diyor. Şimdi bizim yaptığımız iş lojistik. Lojistiğin bir saati yok. Ben de karşıyım. Evet, bir saat olsun istiyorum ama ya böyle bir dünya yok. Şimdi gelişen Türkiye'de ya da gelişen dünyada gençler konfor alanlarından çıkmak istemiyorlar. Her şeyi yapmak istiyorlar. Bir an önce yok ki bunun bir düğmesi basalım hemen, yok ki bunun bir hapı alalım. İşte bu durumda da yeni kuşaklarla birlikte aslında bu çağ meşrulaştı. Zamanımızın ve enerjimizin en değerli kaynaklar olduğunu biz şimdi anlamaya başladık. Yoksa eskiden böyle bir kaynağımızın varlığından haberdar değildik. Bakıyorduk işte ele ele eski Türkiye'de işte 50 yaşına gelmiş insanlar özellikle Anadolu'da, İç Anadolu'da şalvarını giyiyorlardı. Çocuklarına işlerini devrediyorlardı, tarlayı. Camiden kahveye, kahveden eve hayat devam ediyordu. Şimdi ben 52 yaşındayım. Diyorum ki çok yaşlandım, hop dur diyorlar. Ya diyorum benim zamanımda insanlar böyleydi yani. Ben ne yapabilirim diyor. O devir geçti diyorlar. Tıpkı aslında çağa ayak uydurmak gibi Münevver Hanım. Yani ben de çağa ayak uyduranlardan birisiyim, sizin gibi diyelim. Dediğim gibi tekrardan istediğiniz zaman ben dururum. Umursamazlık 5-0'ı yenmek için yolculuğa çıkmamız lazım. Küçük adımlarla büyük değişimler yapmak mümkündür demiştik. Destek sistemi oluşturmak ve ilham verici kaynaklardan yararlanmak. Her gün kendinizi bir adım ileriye taşımayı anlatmıştık dikkat ederseniz. Şimdi bir sayfa daha ileriye geçtiğimizde bir de bunun seçici umursamazlığı, zihinsel dengesi, bir de empati sınırları var. Hani ileriye doğru geçiyoruz. Biz öyle bir hale geldik ki şimdi umursamaz deyince insanların aslında ilk zamanda anladığı şu vardı. 10 dakikamız kalmış bu arada. Şuydu. O kişi umursamazdı. Şimdi öyle bir şey değil. Seçici umursamazlık. Kişi nasıl olsa Münevver Hanım lambayı söndürecek diye iş yerinde lambayı söndürmüyor. Ama işine gelen her şeyi umursuyor. Biz buna açarak seçici umursamazlık diyoruz. Yani. Zihinsel dengede politik davranmak gibi biraz. Efendim? Politik davranmak gibi de. Aynen öyle. Evet. Stresi ve kaygıyı azaltarak sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar aslında. Yani az önce söyledim. Siz durduruyorsunuz. Bir dakika kardeşim o çöpü niye attın diyorsunuz. O demiyor. Diyor ki bana ne? Umurumda bile değil diyor. Şimdi empati işte aslında nokta burası. Kendimizi aşırı yüklenmemek ve sınırlarımızı korumak. Buraya geliyor aslında. Yeni nesile anlatıyorum bundan sonra. Bu yeni kuşakla birlikte biz de öğrendik bunların hepsini. Yani ben henüz öğrenebilmiş değilim ama ister istemez evet, çünkü sizi durduruyorlar. Çünkü haberleri bir seyrediyorsunuz, evde 5 kişi üstünüze geliyor. Gördün mü bak, adam trafikte korna çaldı diye silah çekmişler, sakın ha. Aman kimseye bulaşma ha. Kısmıyla umursamazlık hayatımızda devam ediyor malum. Doğru. Buna da seçici zihinsel denge ve empati diyoruz. Daha fazla özgürlük kısmında zaman ve enerjimizi gerçekten önemsediğimiz şeylere yönlendirebiliriz. Yani zamanı doğru kullandığımızda aslında daha fazla özgürlüğümüz olacak. Bunların hepsinin içerisinde iyilik halini, iyi olmalıyız. Yani biz insan olarak, yaratılış olarak iyi olmalıyız. İşte bu da kendimizi daha mutlu, huzurlu ve tatmin etmiş olmamızdan geçiyor. Şöyle, siz birine küçük bir hediye aldığınızda, ben hayat felsefemdir,
birilerinin gözündeki ışıltıyla mutlu olmayı çok seviyorum. Çocuklarıma anlatırken hayallerinizi çok yakına serin, toplaması çok kolay olsun diyorum açıkçası. Ay, çok güzel. Bu bağlamda işte o iyilik hali aslında kimseye iyilik yapmıyorsunuz. Sizin her yaptığınız iyilik aslında kendinizi mutlu etmek için yaptığınız şeyler Münevver Hanımcığım. Doğru. Ve ilişkilerde denge. Biz ilişkilerde de gençler çok çabuk tükettikleri için o ilişkilerde dengeyi kuramıyorlar ve sınırlarınızı koruyarak daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilirsiniz diyorum ben gençlere. Bir anda bakıyorsunuz dost oluyorlar, sevgili oluyorlar, arkadaş oluyorlar. Hep şu laf vardır. Dünyada 4 tane dostun olsun, tabutun 4 kolunu tutsun yeter derler. Ben de bu lafı çok kullanırım. Ama şimdiki gençlere baktığınızda o yüzlerce dostu var. Bununla ilgili anlatılan onlarca hikaye var. Ama dost öyle sanıldığı gibi olmuyor. Dost çok farklı bir şey, çok farklı bir kavram. Burada da işte sınırlarımızı korumak gerekiyor. Şimdi aslında her şeyin bir dengesi var Münevver Hanım. Bu tamamen sizin elinizde. Umursamazlık 5.0'ı uygularken dikkat etmeniz en gerekli noktalar şunlar. Sorumluluk bilincine mutlaka kapılmalısınız. Önemli görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmeyi unutmamalısınız. Empati ve merhameti mutlaka içinizden eksik etmemelisiniz. Çünkü empati yaptığınızda merhamet duygularınız artacaktır ki biz gençlerimize merhamet duygularını da maalesef kaybettik. O da işte hangi konuların gerçekten umursanmaya değer olduğunu belirlemekle geçiyor. Yani baktığınızda başkalarının duygularını anlamak ve gerektiğinde destek olmak ve öncelikleri belirlemek diyorum ben bunların adına. Doğru. Sonuç olarak slaytın sonuna geldim aslında. Umursamazlık 5.0 bir yaşam tarzı haline yeni nesilde gelmiştir. Zamanımızın ve enerjimizin değerini keşfedip kendimize ve yaşadığımız dünyamızı güzelleştirmek aslında bizim elimizde Münevver Hanım. Bu tamamen bizimle alakalı, yetiştirdiğimiz gençlerle alakalı. Ben burada paylaşımı durduruyorum, sevgiyle kalın dedim orada. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Dilinize sağlık. Güzel cümlelerin altını çizdiniz ki. Yani bunun slide halinde olması da çok güzel. Durdurup yazılabilir. Sonrasında tekrar izlemek gerekiyor. Çünkü birkaç cümle vardı. Ben süre azaldı diye sizi kesmek istemedim. Ama onlardan birisini burada söyleyeyim geçmeden. Sizin son sözlerinizi de almadan. Umursayacağınız şeyleri seçmeniz çok kıymetli noktasında. Evet, gençlerde çok gördüğümüz şey çok yanlış yerlere odaklanıp gerçekte görmesi gereken şeyleri kaçırıyorlar. Ve bu da gene işte uzun mesela 2 yıl 3 yıl sonrası dönüp baktığında mesela Allah ben neyle zamanımı geçirmişim diye pişmanlık yaşayacağız zamanlara eş geliyor olacak. O yüzden umursadıkları şeylere, üzüldükleri şeylere, vakit geçirdikleri şeylere umarım çok dikkat ediyor olurlar ve dediğim gibi tekrar bu programı izleyip o altı çizilesi cümlelerinizi umarım böyle bir not defterlerine kayıt ederler. Teşekkür ederim. Sizin de son cümlelerinizi alayım. Münevver Hanım, zamanı doğru kullanmak adına programda hata olmasın diye 4 dakikamız var. Burayı da efektif kullanıp programı sonlandıralım. Ben tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler ediyorum. Her zaman. Günün sonunda bir tane gence dokunabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Tabii ki. Bilgi paylaştıkça güçtür diyenlerdenim ben. Aynen. Bilgiyi paylaşmalıyız. Cebimizde biriktirmemeliyiz. Aslında hayatı paylaşmalıyız ki güzelleşsin. Ben gençlere nasihat falan değil, böyle bir haddim yok. Sadece genç kardeşlerime, genç dostlarıma söyleyeceğim her zaman şudur. Lütfen konfor alanlarınızdan çıkın. Evet. O hani İngilizce öğrenin, onu öğrenin, bunu öğrenin. Bunların hepsi çok değil. Mutlu olacağınız yerde çalışın. Benim hep çocuklarıma söylediğim budur. Ne kadar maaş aldığınız, hangi mevkide çalıştığınız, bankada ne kadar paranızın olduğu, rütbenizin ne olduğu. İnanın benim umurumda değil, benim çocuklarım için söylüyorum. Onların mutlu olması, eve mutlu gelmeleri, o gözlerindeki ışıltıyı benim görüyor olmam, onların gittikleri yerde mutlu olmaları ve o mutluluğu yanlarında, ceplerinde taşıyor olmaları benim için yetiyor. Günün sonunda ne yerseniz yiyin, aslında yiyip geçiyorsunuz. Ne yediğiniz değil, nerede yediğiniz değil, kiminle yediğiniz, kiminle paylaştığınız çok önemli aslında hayatı. Dışarıdan bakıldığında çok farklı şeyler gelebilir dostlara. Evet falan diyebilirler.
Hı Ama hı. aynı yollardan geçtik. Daha çetin, daha zorlu yollardan geçtik. O yüzden sevgili gençler, adım adım, hani baktığınızda az önce de söyledim, şöyle toparlıyorum. Ben de 52 yaşındayım. Yıllardır bu hayatın içerisindeyim. Sizler de Allah ömür verirse buralarda olacaksınız. Çok daha güzel yerlerde olacaksınız. İnşallah. Ben değer kattığınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Ha, ne güzel şeyler söylediniz gerçekten. İnşallah sık sık gelin. Böyle sohbet ederiz. Her konu başlığında konuşacak bir sürü şey buluruz diye düşünüyorum sizle. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.